yemeyin, tadına bakmayın. Biri sağa, biri sola. Arkadaşlar merhaba. Bugün siz değerli takipçilerimden öğrendiğim keçi memesi otunu ve onun yumrusunu size göstereceğim. Aynı zamanda bu keçi memesi otuna kedi memesi otu adı da verildiğini öğrendim. Topaç da sanırım bizimle birlikte ormana geliyor. Bu keçi memesi otu arkadaşlar genelde ormanlık alanlarda, meşelerin veya pırnal çalıların olduğu yerlerde yetişen bir ot. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi öğrendiğimiz otlardan biri oldu. Merak ediyordum kaç yıldan beri. Kökünü çıkarmaya çalışıyorum. Bunda da kök çıkmadı, koptu. Neyse, olsun. Yalnız bu otun yaprakları yeniyor mu, yenmiyor mu onu öğrenemedim. Yalnızca şu yumrusunun yer elması gibi güzel olduğunu, lezzetli olduğunu öğrendim. Bilenler varsa, yine yaprakları da yenir diyenler varsa onları da ben bir şekilde değerlendirmek, kullanmak isterim. Bunu ne yapayım? Kalsın burada, hatta şuraya yine yerine koyayım. O yumrulu olduğu için yine köküne devam eder. Şu çok küçük. Bunu almayayım. Aşağılara ineyim arkadaşlar. Burada da birkaç tane gördüm ama çok çalıların içindeyim. Doğal olarak bunları çıkarması biraz zahmetli olacak. Hatta şurada var bir tane. Bir bakalım. Temizleyelim. Belki çıkarabiliriz. Biraz da zor geldi. Şöyle asayım. Evet. Yumru fazla çıkmadı. Ya da bunlar küçük olduğu için yine toprağa bırakacağım. Yine başka bir keçi memesi otunun olduğu yere geldim. Bu da büyük, güzel. Şimdi bunun dibinden şöyle biraz kanırtayım toprağa. Bakalım ne kadar büyük bir yumru çıkacak. Evet. Çok güzel. Şimdi tam, evet. Bu güzel. Bunu beğendim. Şöyle bir yumru arkadaşlar. Hatta bu şekilde oluyormuş. Biri sağa, biri sola bakan bir bacak şeklinde. Böyle bir yumru. Hatta bunu pazarda Ayşe ablam bana anlattı. Bana niye sormadın daha önce diye. Benim de hiç aklıma gelmedi bu otu tanıyabileceğim. Dedi ki biz çocukluğumuzda hep bunları, keçileri giderken çocukluğumuzda eğlence olarak bunları çıkarır. Böyle köklerini yerdik. Çok lezzetliydi. Çok severdik. Bacağından şöyle tutup ayırırdık derdi. Ondan sonra biz de orayı yemeye başlardık. Bilmiyorum, şimdi ben de bakalım şöyle soyabilirsem kabuklarını, tadına bakacağım nasıl diye. Şöyle şu parçaları bırakayım. Deneme olacak çünkü. Bıçağımı da temizleyeyim. Başka bir bıçak daha getirseymişim, küçük bir meyve bıçağı gibi daha iyi olurmuş. Şimdi yine sevgili takipçim Serengül'ün de bana özellikle o keçi memesi yenir, hiçbir şey olmaz, biz çok yedik onları diye güzel bilgiler vermişti. Yiyip yemediğimi de sormuştu diğer videolarımda, son attığım videolarımda. Şimdi ben bunun tadına varayım. Bakalım, en azından öğrenmiş olayım. Nasıl yapacağız? Şu toprak kısımları da şöyle kesip attım arkadaşlar. Şimdi bunu yiyeceğim. Ellerim de kirli. Su da yok burada, dağ başında. Nereden buluruz? Temiz bir parça oluşturup onu yemek istiyorum da. Evet arkadaşlar. Keçi memesi otunun yumrularının tadına bakacağım.
şekerli bir tadı var. Gerçekten yer elması gibi, yer elmasından bir tık şekerli ve lezzetli bir ot. Harika. Tatlı patates yemedim ama bana o hissi verdi. Çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Tabii bu arada arkadaşlar birçok ot birbirine benziyor. Bu otu gördüğünüz zaman bu keçi memesidir veya değildir diye sorguluyorsanız benim gibi, bence bilmeden tadına bakmayın. Bir bilene danışın, gösterin, ondan sonra tadına bakın. Neden mi bunu böyle söylüyorum? Çünkü bu keçi memesi otunu ben 3 yıldan beri tanımaya çalışıyorum. Yazın bakıyorum büyümüş, çiçeklenmişler. Yine bilmiyorum otun ne olduğunu. Ve 3-4 yıldır bu şekilde bu bilgiye ulaşmaya çalıştım. En sonunda aklıma sizler geldiniz. Dedim ki ben bu otu takipçilerime söyleyeyim. Onlar çünkü izliyorlarsa hem ot merakı vardır hem de birçok benim gibi otları biliyorlardır. Birinin bilmediğini diğeri bilebilir. Benim bilmediğimi siz bilebilirsiniz diye düşünerek size danıştım. Bu otu tanıyan var mı diye bir video çektim. Nihayet orada bilgiye ulaştım. Hani keçi memesi otuna benzetiyordum ama bu keçi memesi mi değil mi konusunda kesinlikle bir fikre varamıyordum. O nedenle bu otun tadına hiç bakmadım şimdiye kadar. Siz de bilmediğiniz, şüphe ettiğiniz bir ot varsa lütfen kesinlikle toplayıp bir şey olmaz demeyin. Çünkü mesela baldıran otu veya belladonna dediğimiz güzel avrat otu var. Bunlar çok zehirli otlar. Yine benim bildiğim balık otu da zehirli ama buralarda pek göremedim, bilmediğim bir ot. Zehirli otlar da var doğanın içinde. O nedenle bilmediğiniz otları öğreninceye kadar kesinlikle yemeyin, tadına bakmayın. Bir bilene danışın, ondan sonra kullanın. Yani mantarlarda zehirlenme nasıl gerçekleşiyorsa otları yediğiniz zaman da eğer zehirli bir olsa sizi mutlaka etkileyecektir. Aman lütfen, ben size rica ediyorum bu konuda. Gördüğünüz gibi keçi memesi otunun bilgisine sahip olmadığım için ne kadar bir mücadele verdim. En sonunda öğrendim ve sizin karşınızda bu otun tadına baktım. Yani ben çok beğendim. Biliyorsanız bu otu devam edin yemeye ama bilmiyorsanız bir bilene mutlaka gösterin. Pazarda yine Yeşim dediğim kardeşimin annesiyle şu anda pazarda birlikteyiz, arkadaşız. Ona göstermiştim ben fotoğraflardan. Dedim bu otu tanıyor musun Ayşe ablacığım diye. O da dedi ki evet dedi, biliyorum dedi, keçi memesi o. Hatta biz onu dedik kedi memesi deriz dedi. Böyle küçük memeye benzediği için. Aa dedim, çok ilginç, hiç bilmiyordum. İşte aslında bilgi yanımızda olabiliyor. Bizim aklımıza gelmiyor. Şimdi sürekli elimde fotoğrafları çekiyorum. Ayşe ablacığım bu otun adını hatırlıyor musun? Bunu biliyor musun? Bildiğim otları bazen ona öğretiyorum. Onun bilmedikleri oluyor. Mesela bana bir ot söyledi. Kıl bıyık otu diye. Sana onu göstereceğim. Daha biraz daha büyüsün dedi. Kıl bıyık otu. İsmi farklı olabilir. Benim bildiğim bir ot da olabilir. Veya hiç bilmediğim bir ot. Yakında güzelleştiği zaman otlar size onu çekeceğim. Ayşe ablanın arazisine gideceğim. Ve onu size tanıtacağım. Belki de sizler de biliyorsunuzdur kıl bıyık otu nasıl bir ot. Yenen bir otlardan biri çünkü. O nedenle böyle bilgilerimiz sayemizde çoğalsın ama yeme konusunda lütfen arkadaşlar dikkat edelim. Her otu yarım bilgiyle tüketmeyelim. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi biraz daha ormanın açıklıklarına geldim. Daha önce buralarda da görmüştüm keçi memesi otunu. Şurada karaçalılar çok fazla. Böyle geçerken takılırlar. Yine kazaya otlarımız büyümeye başlamışlar. Yakında buradan gelip artık ot toplarım. Güzel böyle büyümüş. Kuzu kulağı otunu burada gördüm. Burası baldıranların olduğu yer arkadaşlar. Çok fazla tohumları dökülmüş. Bakın şu minik minik olanların hepsi baldıran otudur. O kadar çok ki. Şöyle maydanoz gibi görünüyor ama zaten maydanozgillerden bir bitki. O kadar çok tohum dökülmüş ve bunlar çok tehlikeli. Baldıran otu arkadaşlar. Ormanın içinde dolaşmak da o kadar zor ki arkadaşlar. Çalılara takılıyoruz. Orada kara çalılar da var. Onlar da bir engel.
Şu anda başka bir böğürtlen çalısına takıldım. Evet, aklıma şey geldi arkadaşlar. Evet, burada daha önce ben dediğim gibi keçi memesi otunu görmüştüm ama şurada domuzların izlerini görün. Bakın böyle çukurlar açmışlar. Burada resmen eşilmişler. Büyük bir ihtimal domuzlar keçi memesinin o yumrularını yiyor. Evet, büyük bir ihtimal. Çünkü bunlar doluydu. Şimdi bir tane bulamıyorum. Domuzlar çünkü böyle bitkilerin yumrularını yerler. O şekilde hayatta kalırlar kışın. Biz yine aynı yere geri dönelim. Burası da çok tehlikeli. Karışalının büyüklüğüne bakar mısınız? Her yeri sarmış. Belki şunun altından geçebilirim. Kesinlikle domuzlar gelmiş arkadaşlar buraya. Burada bakın yine kaz ayağı otlarını görüyoruz. Bu da kuşkonmaz bitkisinin şöyle dikenli dalları. Biraz daha böyle havalar yumuşamaya başlayınca bu bitkinin dibinden kuşkonmazlar çıkar. Bakın yine aynı şekilde bir kök kısmı var. Bu da çok küçükmüş. Bunu da şuraya gömelim. Şimdi arkadaşlar öyle bir geçen yıldan kalan çiçek sapını gördüm. Ve şimdi emin oldum tamamen. Çünkü büyük bir oranda bunu size tanıtırken diyordum ki şöyle kapsül şeklinde mor çiçekleri olan bir bitki demiştim. Bakın kök kısmına da artık geçen yıldan olan yumruları çürümüş. Yeni dibinden patlamış, sürgün patlamış. O yine yumru vermeye başlamış. Bakın böyle bir bilgiye burada ulaşmış oldum. Bunu da çıkaralım. Hatta şöyle bakın dibinden başka sürgünler de vermiş. Ama biz bunun şu kısmını alacağız. Yumru kısmını kırdıktan sonra toprağa bırakalım. Orada belki yine çıkmaya devam eder. Bizim istediğimiz kısım burası. Yine bir tane kayanın dibinde büyümüş. Onu da çıkarabilir miyim? Şöyle asılacağım. Gelirse. Evet. Şöyle almış oldum. Yine bakın arkadaşlar bu da keçi memesi otunu. Böyle kurumuş tohumları. Acaba içinde tohum var mı diye de merak ettim. Bir şey göremedim. Belki de böyle çok ince tohumlara sahiptir. Şöyle yaklaşırsak bakın bir dal üzerinde çok sayıda çiçek var.
Hemen bu bitkinin dip kısmına doğru gidiyoruz. Geldiğimiz adreste bakın hemen dibinde bir tane yine keçi memesi otunu görüyoruz. Mor çiçekli, yumrulu bir bitki. Genelde bu arkadaşlar meşe ağaçlarının olduğu yerlerde, pırnal çalıların olduğu yerlerde olurmuş. Yani tarlaların içinde çok fazla görmemenin nedeni de bundan kaynaklanıyormuş. Sevgili Seven Gül'e de çok teşekkür ederim bu arada. Verdiği bilgiler için. Aynı zamanda Ayşe ablama da çok teşekkür ederim. Çünkü hemen hemen ikisi de sanki birlikte o olayı yaşamışlar. Aynı bilgileri verdiler. Çocukluğumuzun eğlencesiydi bunlar. Başka ne yiyelim diyordu. Bu yumruları çıkarıp yiyorduk gündüz keçileri otlatırken diye anlattılar. Gördüğünüz gibi böyle kuytularda, kıyılarda rastladık. Bakın bu da güzel bir yumru. Fakat daha böyle iri bir yumru aradım. Onları bulamadım. Tekrar soruyorum arkadaşlar. Şu yeşil aksamları yeniyor mu yaprak kısımları? Paylaşırsanız sevinirim. Ben bu kısımları hatta şöyle yine gömeyim. Orada kökleri kalıyor. Şu kısımları aldım. Daha sonra gelip bunları kontrol edeceğim. Tuttular mı diye arkadaşlar. Kök kısmından. Bakar mısınız burada ne kadar güzel büyümüş kuzu kulağı otu da. Bunu da şöyle aşağıdan biraz koparayım. Bakar mısınız? Şimdi bunları sepetime şöyle devireyim. Yalnızca yumruları alayım arkadaşlar. Şimdi bu yumruları böyle toparlayayım. Bakın böyle en büyük yumru buydu. Güzel bir lezzet. Ben çok beğendim. Evet. Çok da bir şey toplamamışım aslında. Şöyle göstereyim. Bakın şu kadar bir yumru. Bunları yıkayacağım. Şu kısımlarını atacağım. O yumruk kısımlarını tekrar böyle tadına bakacağım. Bugünlük videomuz böyle olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.